rahat yerimiz vardı. Yani kendi mesleğimize yine geldik, burada devam ettiriyoruz. Bizim akrabalar vardı, daha önce gelmişlerdi, burada çalışıyorlardı. Bize dediler buraya gelirseniz yani sizin için daha iyi olur. 2013'ün sonunda geldik, biz 14'e yakındı işte. Önceleri bir gitme umudu, geri dönme umudu vardı. Baktık iş uzayacak, İzmir'e geldik. İşimizde ayakkabı olduğu için geldik, burada Işıkkent'te devam ediyoruz. Önce işçilik yaptık. Çevreyi öğrendik. Kim ne yapıyor, ne var ne yok, piyasanın eksikleri ya da işte kendi işimizi kurabilir miyiz diye o mantıkta yürüdük. Sonra kendi iş yerimizi açtık, çalışıyoruz. Pandemi süreci biraz yordu bizi. Sadece biz değil, herkesi yordu. Ama düzelecek inşallah. Bizim buraya geldikten sonra işler biraz değişti. İşte eleman açısından olsun, iş açısından olsun, üretim çoğaldı. Kiminin işine geldi, kiminin de gelmedi. Yaptığın ayakkabının, ürettiğin işin, verdiğin emeğin karşılığını alamıyorsun. Saat 8.30-9'da geliyorsun, 11-12'de eve gidiyorsun. Ama gün sonu geliyorsun, işte ortada bir şey yok. Ayakkabı sektörü önemli bir sektör. Yani çünkü millet ihracat yapıyor Avrupa ülkelerine, Arap ülkelerine. 10 sene sonrasını düşünelim. Meslek ölecek burada. Çünkü hangi atölyeye gitseniz 10 tane işçi varsa bunun 8 tanesi Suriyelidir. Bu adamlar önlerini göremedikleri için işlerini büyütemiyorlar. Önünüzü göremiyorsunuz. Önünüzü göremediğiniz için atacak adımınızı bilmiyorsunuz. Bu insanlara siz artık yani şöyle belirli bir stabil bir hayat, siz de şusunuz bizim gözümüzde deseler, insanlar da ona göre hareket eder. Şimdi 4,5 milyon insan var burada. Yani bunların zaten hiç kimse evinin malını, mülkünü bırakıp, insanlarını bırakıp, çevresini bırakıp gelmez. Biz isteyerek gelmedik yani. Bize burada mülteci hakkı verilmedi. Birer kimlik verdiler bize. Misafir kimliği diye elimize tutturdular. 7 yıldır misafir olmaz yani. Bunu ya siyahtır ya beyazdır. Bunu artık bir yoluna koymaları lazım. 6-7 yıldır Türkiye'deyiz. Şimdi normalde mesela benim şimdiye kadar Türk vatandaşı olmam lazımdı. Ev alabilmek için, kendi hayatımızı daha sabit bir yere kurabilmemiz için seçim oluyor. Biz seçim propagandası oluyoruz. Ondan sonra işte iki siyasi birbirine düşsün, ortada biz dönüyoruz. Suriyeliler, Suriyeliler, Suriyeliler. Bugün benim başımda olan yarın senin de başında olabilir. Benim yerimde yarın sen de olabilirsin. Suriye'den, Kamışlı'dan geliyorum. Suriye'den hayatım bayağı güzeldi. Hemşirelik olarak yapıyordum. İzmir'de bir tanıdığımız vardı, bir akrabaydı. Onlar da İzmir'de yaşıyordu. Sonra onlar da yurt dışına gittiler. 5 yıl oldu. Annem vefat etmiş, yalnız kaldım burada. Hem de bir akraba da yok, kimse tanıdık da yok. 3 sene oradan çalıştım. Şimdi iş de yok, her şey durdu, çalışmıyorum. Ayakkabı temizleme yapıyordum. Önceki bir yerde çalıştım. O da bayağı ayrımcı yapıyordu. Mesela Suriyelisin. Bayağı kötü davranıyordu. Siz Suriyelisiniz. Yani buraya geldik, mecbur çalışacaksınız. Ucuz mu, pahalı mı, nasıl olsun çalışmak zorundasın. Bayağı ağır işler de veriyordu. Sabah saat 8'den başlıyordu, saat 7'ye kadar. Çalıştım bir ay, hem de sabahçı kaldım. Hem de yani saatlerde fazla kaldım. Ayın sonu geldi, adam kaçtı gitti. Yani sadece benimki değil. Atölyeye hepsiye vermedi, kaçtı. Ben de o iş bıraktım, yani zorunda kaldım, bıraktım. Korona yüzünden iş de yok, çalışmıyorum. Günde mesela kaç kere kapı çalıyor kira için. 3 kere intihara çalıştım. Elime kestim, damar. Bir kere de ilaç içtim. Şimdi de psikolojik destek alıyorum. Birinciye annem vefat etti, sonra yaptım. İkinciye de yalnız hissettim. Kimse tanıdık yok, kimse yanımda yok. Kız kardeşim yok burada. O yüzden ben de dedim, hayatımı niye yaşayacağım? Ne için yaşayacağım burada? Bir yerde destek almıyor. Bir yerde eğer mesela tanıdık falan akrabası yoktu, bayağı zor geliyor. Bir yıl savaşın altında kaldık. Ondan sonra Türkiye'ye geldik. 2014 yılında 9 yaşındaydım. 9 yaşında işte işe başladım. 7 yıldır çalışıyorum. Evimiz vardı, iş yerimiz vardı. İşte orada iş güçleri de yoktu. Tek kişi çalıştığında yeterliydi. Burada ailece çalışıyoruz, yine olmuyor. Rahat gibi yaşıyoruz, öyle bir şey sanıyorlar. Ama öyle değil. Kendimiz 13-14 saat çalışıyoruz. Kendimiz geçindiriyoruz.
Yani kimsenin parasıyla geçinmiyoruz. Yani burada kalmayı da düşünüyoruz şimdi. Mecbur, orada iş güç olmadığı için burada yaşamak zorundayız. Suriye'deyken 3 yıl gittim. 4. sınıfa geçecektim. İşte savaş çıktı, geçemedim. Burada okumayı kendim öğrendim, kendim çözdüm. Bu saatten sonra ne yapacağım okula? 7 yıldır gitmemişim. Ben İzmir'e gelmezden önce ben de köyüme geldim Halep'ten köyüme. Sıfır sınır zaten Kilis şeyinden sıfır sınırdayız Azez'de. Ben oradayken yani varil bomba komşumun evine düştü. 6 tane kişi öldü. Ben tanıdıklarım yani. Çocukların annesinden karar verdik. Dedik İzmir'e giderek denizden Avrupa'ya açılırız. Giderek çocukların müstakbalini orada yani şeyde sürdürebiliriz. 2015'in son haftasında geldim. Çocukluktan beri yani ayakkabıcılık çalışıyorum. Yani başka bir meslek çalışmadım. İşte oldu takriben 28-27 yıl oldu o meslekteyim. O meslekten olmasa zaten burada hiç yaşayamazdım. Yani ben Suriye'de çalışırken de yine yani nefes darlığı çekiyordum. Yani ilaç kokusu var. Her o ilaç kokusuna çalıştığım zaman döşüm kapalı. Türkiye'ye geldim. Burada zaten Bedir'de senden astım var. Bu mesleği tercih edecektim. Dedim mesleği tercih edeyim sana çalışacağım. İnşaatta çalışamam. Başka bir işi de yapamam. Ne yapacağım? 4 tane çocuk var ben ve ailem. 6 kişiyiz. Ben hastayım çalışamam. Raporum var. Kızım hasta raporu var. Her nereye başvurursa yani ellerinden bir şey gelmiyor yani. Kimse bize kapısını açmıyor. Bundan 2-3 yıl önce çalışıyordum. Saat 7.30'dan gidiyordum sabah. Saat 9'a kadar 10'a kadar kalırdım. 12 saat, 13 saat, 14 saat yetmek için. Çünkü niye? Hele çalışmazsa yani seni çalıştırmazlar. Pandemiden önce çalışıyordum. Haftada 3 gün, 4 gün yani çalışıyordum ama yarı fiyata. Suriyeli olduğum için yani tam haftalık da verimlerdi. Yani Suriyeli olarak, mülteci olarak yani çok zor günler yaşıyoruz. Gelecek planlarımız biz istiyorken çocuklarımın geleceği. Ben yaşadım bunları zor. Yani şimdi çalışmam. Kızılay gelir kiraya, suya, elektriğe yetmiyor bile. Bundan evvel abimden para istedim dedi. Yoktur yani sen nereden salacağım dedi işte yaşamın Suriye'ye git. Suriye nereye gideceğim? Suriye'ye dönemem. Şimdi bize Suriye'ye misafir dolar. Döndüğümüz zaman nereye gideceğiz? Ülkede savaş çıktığı için evime de uçak vurdu. Ne yapacağım? Yani dönecek yerim kalmadı.
Müzik